Sen hiç astral yaşadın mı? Ben Orçun? şöyle, benim de sanrısal şeylerim vardı. Biz sanrı dediğimiz şey ne bizim? Buna psikiyatride sanrı deniyor esasında. Biz diyoruz ki işte bu. 3 kişi yemek yiyenler Aa. Vay, geldiler. geldiler. Sıkıntı yok, gelir giderler. Bu ilk kez oluyor. Devam mı? Tamam. Şöyle. Merak etme, bir şey yapma. Ne oldu? Bir dakika. Tamam, sen odaklanma onlara. Ama neden sen yaşıyorsun Yusuf? Bu Ben bilgilere, seçtim. ilme Ben seçtim talip bunu. olduğun için, merak Hayır, ettiğin öğrenmek için istedim, mi? anlattım ya. Onlar mı seni seçti? Bakın zaman yok diyorum size bununla alakalı ya. Bu kadar diyorum size. Daha da fazla anlatamıyorum size bakın ama lütfen dinleyin beni. Bu tabii bu işe gitmekle gelmekle olmuyor. Bu 9-5 işe giden bunu yapamaz bunu. Yapamaz. Mümkün değil bu. Evi kira olan yapamaz. Bu başka bir şey. Kredi yani. borçları olan yapamaz. Aynen öyle. Evin içinde Aynen. ailesel sorunları olanlar Yapamaz. yapamaz. Evet. Bir üstü var ama. Bir üstü de artık hiçbir şey hissetmemek ve görmemek, bilmemek. Sonra işte Matrix'in dışına çıkıyorsun. Efendim merhabalar. Son bir yılda en çok sorduğunuz soru bu iki kimlikle ilgili. Emel, Oytun ve Yusuf deli mi? Bazılarınız bana kızacak açılışı böyle yaptığım için, onlardan da izin alarak bunu söylüyorum. İsterseniz öncelikle sorduğunuz suale bir cevap vermek Evet, isterim. bunu rica Şahsım ediyorum. Çünkü adına. evet, seni ve seni çok seven olduğunu biliyorum. Yaptığım yayınlarda, izlenirlikler de bunu gösteriyor zaten. Çok seviliyorsunuz. Teşekkür Sana ederiz. Onların o kızanlar, sevgisi her zaman inanmayanlar, karşılıklı. seni eleştirenler de Oytun bir video yaptığında koşarak geliyorlar. Eleştirmek adına yine ne dedi diye izliyorlar. Keza Yusuf için de öyle. Gene ne uyduracak tırnak içerisinde Tabii, diyen doğru, kesim doğru, var. doğru. Ve sahiden de Yusuf'a inanıyor musun? Oytun normalde de öyle deli mi? Yayında mı deliyi oynuyor? Bunlar bana en çok sorulan sorular. Sizi incitmezsem bu soruya cevap vermek ve açıklık getirmek ister misiniz? Bence Yusuf bu konuya önce başlasın. Yusuf, Sonra- sen söyle. Estağfurullah, yani delirmek aslında görmeye başlamak, duymaya başlamaktır. Bilinmeyeni, hatırlanmayanı, unutulanı hatırlamaktır delilik. Sonra zaten var olan sistemin içerisinde de barınamamak ve var olamama duygularıyla aklının yüksek level'ında tek başına takılan insanlardır. Onları anlamaya çalışmayın zaten. Onları çözmeye, tanımaya çalışmayın. Çünkü sıkıntı yaşarsınız. Niye sıkıntı yaşarsınız? Çünkü o oralara gelene kadar zaten neler yaşamıştır. Nelerden vazgeçmiştir. Neler deneyimlemiştir. O yokluğu, o çaresizliği, o sıkıntıları çekmeden de anlayabilme ihtimaliniz yok çünkü. Yusuf Güney ilk Sonuç olarak evet deliyim. İlk Ve çıktığı mutluyum böyle. yıllarda belki de çok az muadili olan bir şöhrette, tanınırlıkta, albümleri çok dinlenirken, çok popülerken, genç kızlar ona hayranken, peşinden gidiyorken bir gün kalktı, dedi ki ben Ay'a gittim. Bunu Tam öyle demedim canım, sen de öyle battı ya. Ay'a gittim, nereye gittim? Ay'a gittim. Hangi gitmedin aylar? mi? Gitmedin mi? Gittim de böyle mi dedim Allah aşkına? Yani Ay'a ben gittim. özet geçiyorum. Ben Ay'a gittim. Orada gördüm insanlar koşuyordu. İşte bunu dedikten Ya, sonra nelerden vazgeçtin? Ya aslında bilerek vazgeçmiyorsun bu arada. Hani öyle bir delikanlı yok bu arada. Hani elindekileri bırakayım, atayım oraya, savurayım. Ben artık guru oldum. Tibet'te yaşlanmak istiyorum artık. Sadece günde 3 defa işte pirinç lapasıyla yaşayabilirim. Yok öyle bir şey. Gördüğüm bir kere senin bilinçaltına işlenmiştir. Konfor alanını seven insanlar da konforunda kalmak isterler her zaman. Hani çok fazlasında gözü olmaz ama en azından konforunu elinde taşımaya çalışır ki o süreçte çok ciddi konfor alanında yaşarken ne oldu? O konfor alanında sana haz veren olayların, eylemlerin aslında sanal bir görselden ibaret ve atomların maddesel kendilerince birleşiminden kaynaklanan bir yapılanmanın şekillendikten sonraki gözdeki embriyo bilmem ne oradan buluşuyor. Görüntü arka kutucukta bir şekilleniyor falan filan diye anlatılıyor. Bakıyorsun o gördüğün şeyler artık burayla alakan yok. O geçişle alakan yok. Bunlarla bakmıyorsun. Bu ne dedim? Ve merak ettim. Ve soruşturmak ve yerinde incelemek için de ilmin içine girdim. Zaten bir kere girdiniz mi geçmiş olsun. O bir çizgisi vardır onun. O çizgiyi geçtim mi artık geri dönüş yok. Artık sana ne kadarına istiyorsan, ne kadarına hazırsan
Seni alıyorlar böyle katman katman, alem alem, boyut boyut her yeri gezdiriyorlar ve ilme vakıf ediyorlar seni. Aslında unuttuğumuz bir ilim bu. Bakın arkadaşlar, bu sonradan oluşan ya da sonradan bir yerlerden öğrenebileceğiniz bir durum değil. Zaten bildiğimiz bir durum. Sadece unuttuk. Şimdi bunu tabii ki de kendini bilen, kendini taşıyabilen, kendini tam anlamıyla insan olmanın yolunda adamış ruhlar bu hayatta bunu öğrenebiliyorlar, hatırlayabiliyorlar. Talipler zaten. Bir kapı açıp aralayabiliyorlar, anladın mı? Önemli olan oradan geçip geçmemeler. Haliyle o süreçte ben tabii yalnızlaştım. Önce ailem tabii ki sağ olsun her zaman beni destekledi ama çok üzülüyorlardı. Arkadaşların, ortamların, gittiğin yerler, takıldığın ortamlar, gittiğin yemek yediğin restoranlar bile değişiyor artık. Asosyal olmaya başlıyorsun. Keyif almıyor musun? Çünkü yaşadığın şeyler artık sana keyif vermiyor. Çünkü o hani... Mesela para, şöhret, Yusuf diye seslenen kızlar, bunlar artık öncelik sırasından değişiyor mu? Evet, değişiyor. Çok aşağıya iniyor. Saygıda yanlış anlaşılmasın. Benim sevenlerim her zaman saygım sonsuzdur ve hani bir ara uzaklaşsak bile, ki bayağı uzaklaştık ama hala o bağ benim aramda vardır onlarla. Yani o başka bir durum. Ama artık bir amaç gibi gelmiyor sana, anladın mı? Bu olmamalı diyorsun ya. Bu kadar işte neandertallerden başlayıp Homo erectus'lar, o döngü kapanıyor, başka bir döngü başlıyor, Homo sapiens'ler başlıyor. Aynı zamanda onların döngüsünü yaşanırken sürekli messenger'lar, tebliğciler, peygamberler, acayip kurgu. Müthiş bir ortam, acayip bir sistem. Abi bu mu yani? Biz sabah kalkacağız, şimdi konser var, eğlendirelim insanları. Sonra eve gelelim, yatalım, bayılalım, yorgunluktan uyuyalım. Ertesi gün ne yapacağız? Takılalım, hadi gezelim, tozalım. Oydu olay yani. Bu kadar göz önüne gelmek, bu kadar ön planda olmanın amacı bu olmamalıydı dedim. Ve bir o kapıdan içeri artık ne verdiyse girdim. Yani o dengeyi sağlayamadım. Aslında benim şu anda anlatmak istediğim durum şu. Yusuf Güney'in geldiği nokta şu. O çektiği çileler, sıkıntılar aslında dengeyi sağlayamamamdan kaynaklıydı. Dengeyi aslında sağlayabilseydim şu anda belki çok daha fazlasıydım. Dengeyi konuşarak mı bozdun? Ne yaparak bozdun? Dengeyi tabii ki de yani tabii bilerek, isteyerek yaptığım olaylar değildi onlar. Ben girmemem gereken toplantılar, acayip ortamlar, gök kubbenin dışı, kozmik orb bulutlarının bizim güneş sistemini kapladığı orb bulutlarının dışı acayip bir sistemin içindeyiz ve fena kurgulanmış, anladın mı? Yani bunun ötesine geçtikçe artık kendini sorgulamaya başlıyorsun. Ben neyim diyorsun? İnsan dediler bana, yolladılar beni buraya. Anne rahminden çıktık. İşte ailenden dolayı hangi dinin mensup olacağına karar verdiler. Sonra hangi okula gideceğine karar verdiler. Sonra ne oldu? Sonra kendini tanımaya başladın ve sen kendini araştırmaya, kendini keşfetmeye başladın. Yeni bir kıta gibisin. Keşif bitmiyor. Sürekli bir şeyler öğreniyorsun. Sonra yollar çiziliyor. İşte o cüz-i iradenin sana yaptırtacak olduğu o yolları sen şekillendirip sen seçiyorsun ve acayip yerlere de götürebilir ki hayatımız boyunca herkes bir kere, 5 defa, 10 defa artık sayısını bilmiyorum, evrensel mesajlar alır. Ya kendi için alır ya bütün için alır. Kimileri bütüne hizmet eder, kimileri kendine saklar. Bu mesaj herkese ben kendime geliyor saklamadım. aslında. Bütüne hizmet etmek istedim. Çünkü benimle beraber yücelecek bir ilim çok bencilce geldi bana. Anladın mı? Bunu dedim paylaşmam lazım. Yoksa ben deli miyim? Ya da akli dengem mi yerinde değil ki hayatımın en konforlu, en güzel zamanlarını yaşarken böyle bir maceraya atılayım. Canım sıkıldı ya, ben bundan sonra kaşif olacağım. Her yeri gezeceğim, insanlara acayip şeyler öğreteceğim. Çok cool takılacağım, bundan sonra böyle bir derdim yoktu. Ben yine aynı benim. Ama sadece tabii ki çok şey deneyimledim, çok şey kaybettim. Kaybetmedim aslında, öğrendim. Kaybetmek diye bir şey yoktur, öğrenirsin. Bazen zor yolda öğretirler, bazen kolay yolda, bazen çok pahalı yapatlar, maddi manevi çok pahalı yapatlar. Bazen de transit geçersin, şanslı kullardansan. Ben çok zor yoldan öğrendim bu işi. Yani daha kolay olabilir miydi? Vicdan yaptım, anlatmak istediklerimi anlatamamazlığın vicdanını yaptım. Anlatmamam gerekenleri anlattığım için çektiğim o sıkıntıların vicdanını yaptım. Beni sevenleri üzdüğümüz dönemleri yaptım. Yani yaptım ama böyle öğrendim. Hamdım, pişiyorum hala. Ne yapmak istiyorum? Yanmak istiyorum artık. Bunun üst level'ı yanmak artık. Burada bir virgül. Yani ölmeden ölmek. Senin bir başka versiyonunda aslında Oytun. Normalde bizim alışık olduğumuz. Çok konuştum, kusura bakma böyle. Çok güzel, harika oldu bence. Eyvallah. Yani şöyle. Oytun da
profesör tipolojisinde alışık olmadığımız konuşmaları, Ben kendisini hareketleri... naçizane takip ediyorum ve gerçekten çok Yusuf, ben seni ciddi takip anlamda ediyorum. dinliyorum. Laf olsun diye değil. Gerçekten de çok değerlisiniz ve çok değerli öğretileriniz, fikirleriniz. Yani çok lütufkar oldu. Teşekkür ederim hepinize. Bir norm var, tamam mı? Yani insanlık bir normda yetişmişiz biz. Norm ne demek? Normal. Mesela şu normal şu. Mesela söyleyeyim sana. 3 öğün yemek yemek bir norm. Şimdi bir adam bana 10 öğün dediği zaman ne demek bu? Sonra şimdi bize bir öğün yemek çıktı. Norm dışı, ama bir süre sonra bunu kabullenmeye başladık. Yani bir süre sonra da normal olmayan şeyler kabulleniyor. Yani hep norm düşün. Mesela bir kadının saçı uzun olur. Bu bir norm. Biz bunu geliştirmişiz. Bir erkeğin saçı kısa kestirilir. Bu bir norm. Şöyle olabilir miydi? Bir kadının saçı kısa, bir erkeğin saçı uzun olmalıydı. Bu bir norm oldu. Ama bu norm değil. Yani biz normalleri kim oluşturmuş ya da yaratmış? Bak, yaratmış diyorum, biz. İnsanlar. Yani seni ne yapmışlar? Bir kutuya koymuşlar kafanı. Bir kutuda yaşatmışlar senin kafanı. Limon hep sarı ve yuvarlak. Domates hep kırmızı ve çekirdekli. Ulan yeşil domates yok. Sarı domates yok. Mesela bana şimdi desek biz, oytu domates ne renkli? Yeşil. Hadi canım, gerizekalı şey mi olur? Kırmızı. Norm. Yani senin kafanı kutuya sokmuşlar. Bütün dünya bu kafası kutuya sokulmuşlarla dolu. Siz norm dışı Biz mısınız? norm dışıyız. Halka göre deliyiz. Aslında biz aynı şeyi konuşuyoruz Yusuf'la. Bizim Yusuf'la aramızda çok küçük bir çizgi var. Yusuf dünya dışını ya da evreni, galaksiyi yorumlamaya çalışırken ben biyolojik alemleri yorumlamaya çalışıyorum. Mesela biz ne diyoruz mesela? Hücrenin tüm bilgisi çekirdekte saklı. Vallahi değil. Billahi değil. Hücrenin bilgisi hücre dışında da saklı. Yani hücrenin dışında hücre bilgisi saklı. Bunu dediğin zaman herkes ortaya çıkıyor. Şimdi bilim adamları diyor ki DNA'nın diyor yarısı insan kaynaklı değil. Ne kaynaklı? Dışarıdan. Virüs kaynaklı. Nereden geldi lan bu? Yukarıdan bir yerden geldi ya da yerin içinden geldi. İlk nereden geldi? Ne bileyim ben nereden geldi? Ama bu gerçek. Gerçek olunca ne oluyor biliyor musun? Şimdi biz şunu diyoruz. Gen. Hemen sana söylüyorum. Bugün bizim ürememizi sağlayan şey, zekamızı sağlayan şey, insanı insan yapan ne biliyor musun? Bir sürü o saçma sapan ilkel virüsler. Yani şu anda bizim boğazımızı ağrıtan şey ya da bizi kuş gribi yapan şey, bizi esasında en zeki yapan da şey. Ama bizi şizofreni yapan şey de o. Yani her hayırda bir şer, her şerde bir hayır gibi bir yin yangın içine girilmiş. Evet. Bunu bir bilim adamı düşünemez. Bunu düşünen bilim Hayatsal adamları yaşamsal zaten dengedir bu. aykırılardır. Şimdi mesela düşün, Einstein diyor ki ben bir formül yazacağım, her şeyi açıklayacağım. E eşittir mc kare diyor. Herkes götünden gülüyor. Sonra diyor bir dakika lan, doğru. Ya da ne diyor? Mekan zaman eğriliyor diyor. Ulan zaman ne olduğu belli değil. Lan zaman nasıl eğrilir lan? Ya bak, mekan eğrilmesi. Ben şunu şimdi, bana diyor ki hocam oytun masa eğriliyor desem hadi lan diyorlar. O da diyor ki zaman da eğriliyor. Lan zamanın ne olduğu bile belli değilken, yani zaman bükülebilir diyor. Sonra ne oldu yıllar sonra? İnsanlar buna inandı. Kabul etti herkes. Şimdi Einstein çıktığı zaman evet Einstein inanıyoruz. Aslında yeni bir kaba koydu beynine. Yani Newton'dan çıktı, yeni bir kaba döktü beynine. Aslında Einstein de yemin ederim doğru söylemiyor. Einstein de gelecekte yalanlanacak. Yani bilim, evren kendini yalanlıyor. Şimdi biz eskiden ne öğreniyorduk? Bir tane proton var, elektronlar dönüyor. Proton artı yüklü, elektronlar eksi yüklü. Sonra dediler ki antimadde var. Antimadde de tam tersi. Eksi yüklü ortada, elektron. Artı yüklüler çevresinde dönüyor. Antimadde olmadan madde olamaz. Maddenin olması için antimaddenin olması lazım. Şu anda CERN'de yapılan Deneyler antimadde. antimadde. Peki antimadde ne dediler? Başka bir evrende, başka bir paralel evrende var. Mesela dünya bizi çekiyor ya, başka dünyalarda kesik itiyor. Çünkü bu çekimin olması için solucan deliği oluştu. aynen itimin olması lazım. Solucan deliğiyle de Ne? boyutlar arası yolculuk Aynen. Yani artı varsa eksi var. Eksi varsa artı var. Bana mümkün diyor hale ki, geliyor. İyiliğin sebebi ne biliyor musun? Kötülük olmazsa iyilik olamaz. Evet. Kötülük Denge. iyiliğin, Her şey iyiliğin denge. nesi biliyorsun? Garantisidir. Peki Yusuf, dünya madde ise dünyanın antimaddesi ne? Dünyanın 3 boyutlu halinin diğer tarafı nedir? Aslında 4, 5, 6, 7, 8 gidiyor bu sayısız. Hepsi birbirlerine zincirlenmiş halde. Bağlı. Bağlı.
Şöyle söyleyeyim yani bak şöyle hemen yuvarlak çizeyim sana bir sürü şuraları böyle. Bak bunların hepsi çoklu evren. Bu çoklu evrende biz evrenin merkezindeyiz. Merkezde biziz. Çoklu evrende aynı anda her şey bu arada geçmişte gelecekte aynı anda yaşanıyor. Sadece hepsi her biri farklı evrende olduğu için. Öyle. Sen merkezdeki yaptığın eylemler sonucunda, seçimlerin sonucunda yaşayacağın olaylar bunlara etkiliyor. Yani bazı insanlar, bazı üst düzey bilinçteki insanlar buraları kontrol edebiliyor. Ben buradan birkaç tanesine gittim gördüm kendimi. Çoklu evrenlerdeki versiyonlarımı gördüm. Ya bu çok ağır bir ilim, çok karışık bir ilim ama bilinen metafiziksel olarak bilinen bir ilimdir. Yani bu tabii ki her şey %100 nettir, doğrudur, garantidir diyemeyiz. Her bilgi biliyorsunuz her zaman bir açığı vardır ama önemli olan sizde ne etki bırakacağı ve size ne vereceği. Ben hani her zaman onu anlatmaya çalışıyorum dinleyicilerimize. Diyorum arkadaşlar ya ben evet yaşadım bir şeyler. Avustralya yaptım, oraları gezdim, onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım da baba bu benim hayatım. Benim hayatımda yaptım bütün bunları. Benim bilincim burada. Anladın mı? Ben senin hayatını bilemem. Nasıl bir hayatı yaşıyorsun bilemem. Aile ortamında nasıl bir huzurun var mı yok mu? Nasıl bir ortamda yaşıyorsun? İş hayatın nasıl? Aşk hayatın nasıl? Bilemem. Çektiklerini bilemem. Bilincinin yüksekliğini, frekansını bilemem. O yüzden sizin elinizden tutup da astral seyahati götüremem. Beni artık oradan çıkartın. Mu kıtası Atlantis'e kadar git. Anladın mı? Lemuryalılar neler neler. Acayip bir döngüden sonra bizim geldiğimiz nokta aslında insanlığın çöküşü şu anda. Ama bu yıkım da şöyle bir şey getirecek. Aslında her yıkımın bir başlangıcın sonudur. Yeni bir başlangıcın sonudur. Mesela biz şu anda... Bizim şu an yaşadığımız döngü o zaten. Yani şu an yeni dünya düzeniymiş. Geleceğin geçmişini yazıyoruz gibi. Yeni bir şey hazırlanıyoruz zaten. Bakın bunlar dünya liderleri de. Bizim Cumhurbaşkanımız da dahil. Herkes söyledi. Tabii. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi bundan sonra. Tabii. Anladın mı? Orada mesajlar veriliyor. O yüzden diyorum olacak olan olacak zaten. Çünkü binlerce yıllık bir döngü, binlerce yıllık bir güneş, yani güneşsel, zamansal, yıldızsal, yörüngesel, bilişsel hatta. Acayip bir şey var anladın mı? Evet. Böyle bir ne derler? Bir çalışma var. Onlara göre ayarlanmış her şey. Yani aklımızdan alamayacak şeyler. Bunu insan durduramaz diyor. Ya arkadaşlar bakın. Sadece bugün CERN'de bile, İsviçre'deki CERN'de bile yani anti karanlık madde, işte tanrı parçacığı, şu bu ya denilen her şeyi yaptılar zaten. Boyut kapıları açılıp kapanıyor orada. Acayip işler dönüyor. Ne varlıklar giriyor çıkıyor aklınız çıkar. O yüzden benim derdim şu. Olacak zaten. Bunun önüne geçemiyoruz. Bakın gerçekten geçemeyeceğiz. Yani realist olalım. Fanteziye gerek yok. Bu zamana kadar fantezi kurduk, hayaller kurduk. Hiçbir şey oluşmadı anladın mı? Geldiğiniz nokta sıkıntılı. O yüzden bu ahir zamanda uyanık olun diyor. Güçlü olun ve gerekeni yapın anladın mı? Gereken nedir? Söyleyeyim hayatta kalmak. Bu kadar. Maddi, manevi hayatta kalmak. Ya sizden daha başka bir beklentisi yok kimsenin artık anladın mı? Yapılacak tek şey bu mu? Bu kadar. Hayatta kalmaya çalışmak diyelim. Ya çalışıp çalışmamak onun elinde artık insanların elinde ama ya bir şeyler yap. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir şeyler yapın yani. Bakın evet. Evde oturduğunuz sürece, bunalıma girdiğiniz sürece işler daha kötüye gidecek. Bakın ben bunu iliklerime kadar yaşamış bir adam olarak söylüyorum size. Bir şeyleri stres yapa o döngünün içerisinde kolektifinden çıkamadım. Aynı kısır döngü içerisinde döndüm dolandım böyle anladın mı? Şöyle dolandım. Sonra bir yerde şurada bir frene bastım. Bir atladım dışarıya böyle boşluğa. Boşlukta bıraktım kendimi. Bir sakin derim ya. Ya bir dur. Tamam yaşadıkların normal değil. Yani bir insanın kaldıracağı bir olaylar değil. Çünkü görünen görünmeyenle uğraşıyorsun. Görünmeyeni de var. Ama neden sen yaşıyorsun Yusuf? Bu bilgilere, ilme talip olduğun için, merak ettiğin öğrenmek için istedim, mi? anlattım Onlar mı seni seçti? Değil. Yani bilmiyorum seçilmişlik. Hani bir başkası paralel evrenlere yani bununla alakalı bir şey yaşamadım. O versiyonlarını göremiyorken Yusuf Güney neden paralel evrende versiyonlarıyla tanışabiliyor? Ya sadece Yusuf Güney değil ki. Arkadaşlar sadece Yusuf Güney değil. Ben sadece Yusuf Güney sadece bunu sesli düşündüm. En çok dillendiren ya da sesli şöhretli olduğu için duyuran mı? Tabii ki de yoksa gerçekten bak buradan acayip araştırmacı gazetecilerimiz var. YouTube'da olabiliyor. Hani birçok bu işlerde, bu ilimde daha da detaylı, daha da iyi anlatan insanlar var. Onları da dinleyin. Ama tekrar söylüyorum bakın anlatılan her şey ya o anlatan kişinin deneyimleridir, ya okuduğu kitaplardır, ya araştırdığı makaleler, yazıtlar, eserler,
hikayeler sözel, işitsel, duysal olaraktan olan durumlardır. O yüzden de doğruluk payı her zaman sekteye uğrayabilecek durumlardır. Ne anlatılıyorsa, ne söyleniyorsa dinleyelim ama bunun içinden size ne faydalı? Sizin hayatınızı ne değiştirecek? İş hayatınızda ne başarıya götürür? Aşk hayatınızda ne başarıya götürür? Önemli olan bu. Bunun dışındaki her şeyi bırakın. Bakın zaman yok diyorum size bununla alakalı ya. Bu kadar diyorum size. Daha da fazla anlatamıyorum size bakın ama lütfen dinleyin beni. Ya çok az kaldı bakın. Çok az kaldı. Daha büyük sıkıntılar yaşayacağız. O Ne yüzden kadar de, kaldı? Ya çok az kaldı. Zaman vermek istemiyorum artık. Sonra felaket tellerini çıkartıyorlar değil mi? Ondan sonra geçen TikTok'ta paylaşmışlar. Yok diyor bunun gözü bir yere bakıyor. Bir gözü başka yere bakıyor. Bu adam diyor Deccal göreceksiniz. Sen zaten anladın mı güzel kardeşim? Kusura bakma da yani artık yaşama yani anladın mı? O kadar Esasında şöyle. Bu ne abi? Biz de şunu Biz görüyoruz. neyi anlatıyoruz? Ne Evet. doğanın dengesini diyoruz, dengeyi bozduk. Hayvanların dengesi diyoruz, hayvanların dengesini bozduk. Ya her şeyi bozduk anladın mı? Bakteri gibiyiz. Evet, yararlı bakteri ve yararsız bakteri olmak üzere bir bedende olması gereken türden bakterileriz ama bazen yararsız olanlar pik yapıyor, yararlıları öldürüyor. Esasında belki şöyle dememek lazım. Yani yararsız diye de bir şey de yok esasında. Aslında evet, yarar o da Kime yararlı. göre, neye Aynen, göre? o da yararlı Şimdi aslında. ben- Amacını, en Ha. azından amacına hizmet ediyor. Mesela ben mezara gömüldüğüm zaman beni çürüten bir bakteri olması lazım. Sana göre zararlı o ya. Şimdi çürüyorsun. Değil mi? Mesela bir yerinde şimdi enfeksiyon oluyor, orada çürütüyor orayı. Ama bu çürümese bu döngü dönmez. O zaman dünyada yarar zarar yok. Her şey yarara çalışıyor ama senin yararına mı zararına mı gibi oluyor. Esasında yarar zarar Ya yok. sen seç Yin diyor. yang gibi yani. Sen Sen seç seçiyorsun diyor. gibi sen. Yararlı Hayırda mı bir olsun şer diyor? var, Her şerde şerde bir hayır var. Yani bu kesin cümle bu. Bakın Ya yerin hayatımızdaki altını bilemezsin. bize Belki de yani yerin üstünden daha dünyanın değerlidir. en iyi Anladın mı? bilimini Bilemezsin. yapıyorsun ve insanlık için yararlı olduğunu düşünüyorsun. Yemin ederim değil %50'si şer onun. Şerle uğraşıyorsun insanlık için. Diyorsun ki atom aynen şey işte. %50'si yarar onun. Teknolojisi. Onun için hayır ve şer birbirinin aynısıdır. Oberhausen Bir şey aldı, sana söyleyeyim mi? çevirme Korkunç bir şey altına sana aldı. söyleyeyim. Ben bazen şunu söylüyorum. Milyonlarca İyi insan ve kötü birbirinin aynısı esasında. Şimdi bu Yusuf bunu söylüyor esasında. Kardeşim diyor. Her şey birbirinin zıddıyla var esasında. Mesela bana göre şunu söylüyor bu adam. Dünyanın ya da evrenin milyonlarca kopyası ve milyonlarca farklı varyasyonu var. Evet. Ve aynı anda yaşanıyor. bir de. Aynı anda yaşanıyor. Birbirlerini zincirleme Zincirlere bağlanmış bu. Tamam mı? Astral seyahat denen şey şu esasında. Sen bunları görebilirsin, yaşayabilirsin, hissedebilirsin esasında. Ama öyle bir şeye girmişsen ama sen yetiştirme tarzın olarak o benim normal dediğim domatesi kırmızı düşünen adamsan sen bunu anlayamazsın birader. Onun için benim her dediğim sana saçma gelecektir. Ben şimdi şöyle bir öneride bulunuyorum. Bu kamera bizi görmeseydi ben iddia ediyorum biz böyle konuşmayacaktık diyorum. Ama bu kamerayla alakalı değil. Biz bu kamerayı görmesek bile, siz gizli kamera yerleştirseydiniz, kamerayı biz görmesek bile kameranın evrende bir etkisi var. Ve bizim damarımızı, gözümüzü, beynimizi değiştiriyor abicim. Evet. Bu kamera. Şu Ama biz an- görmüyoruz bunu. Şu anki frekansımızda ciddi Kesinlikle anlamda değiştiriyor. şekillendiriyor Ama mesela. ben bunu dediğim zaman diyor deli bu. Değil kardeşim değil. Ama Ama bunu buna karşı durabilecek güce de sahibiz. ama bir şöyle bir salaklık var. Değiştirebilirsin İsviçreli yani, bir bozabilirsin. bilim adamı dediği zaman buna inanıyor buna. Bu zaten gözlemci etkisi. Bunu değiştirebiliriz dedi. Nasıl bunun karşısında durabilirsin? Bütün evren sen var olduğun için var. Evren de sensin, yaratılan da sensin, her şey sensin. An da sensin, geçmiş de sensin, gelecek de sensin. Madde de sensin, Rahmani Yine de aynı sensin. şey. Baktığın Her için şey var sensin anladın mı? Evet. Sen olduğun için zaten onlar var. Sen bu hayatın başrolüsün. Anne rahminden çıktık, ölüm anına kadar bir süre verildi bize. O süre zarfında doğru seçimleri yaparaktan ve faydalı bütüne hizmet ederekten ve senden olmayanı düşünüp empati ve nezaket kuralları, sevgiyi deneyimleyerekten olgunlaşmış bir ruh olaraktan zaten bu okula bir daha gelmeyeceksin. Anladın mı? Reenkarne var ama aslında herkes için geçerli değil. Sınıfta kalan adam için var. Ama sınıfını geçen için niye olsun ki bir daha? Burası bir okul, öğrenmeye geliyoruz. O yüzden de yani her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki arada bak sadece dengesizliktir. Bütün olayın sıkıntıyı başlatan ana faktör dengesizliktir. Karşındaki insana fazla değer verirsin, sıpıtır. Çok seversin, kaçar. Anladın mı? Bak hepsi dengeyi kurmamak. Çok anlatırsın, itibarsızlaşırsın. Yalancı konumuna düşersin. Az anlatırsın ki Az anlatırsın. az şey biliyor bunu. Bok bilmiyor der. Bu bir şey bilmiyor derler. Bazen işte bu dengeyi sapıttığımız için, kaybettiğimiz için ne oluyor? O dengesizliğin verdiği programsal hatalarla da yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Madem ki Matrix'in içindeyiz, acayip bir kurgu, acayip bir yazılım.
üst düzey kuantum bilgisayarların birleşip bana bir kuantum bilgisayarından doğru yapay bir zekanın bizleri yarattığını varsayalım bir şekilde. Hani bazı teoriksel olaraktan yaklaşıyorlar oralara. Hani varsayalım o olsun öyle. Ya o bile acayip, anladın mı? Hani o bile şu saçma hayata değmeyecek bir sistem. Sana ilginç bir şey söyleyeyim. Anladın mı? Yani o yüzden kendimize çok ciddi anlamda çeki düzen vermemiz lazım artık. Bakın, evet 10 sene önce bunları anlasaydım harbiden 46'lık 48'lik derlerdi, tımarhane tamamı. Aynen. Ama Madde bak, 46 var. 5 gün- Ceza ehliyeti yok, delidir Tabii diye. 46'lıklar mesela. 46'lıklar. Çok Pandemiyle pardon. birlikte şapkanın düşüp birçok gerçeğin açığa çıkması, sosyal medyada bu alanlara konuşma hakkı tanınmasıyla birlikte insanlar bu gerçekliğin peşine düşmesiyle aslında ben de konuşabilir hale geldim mi diyorsun? Ben bu misyona, yola talip oldum. Başarabilirim diye çıktım. Başarılı olduğum durumlar oldu, olmadığım durumlar oldu. Kırıldığım, küstüğüm durumlar oldu, üzüldüğüm durumlar oldu, acayip sevindiğim durumlar oldu. Yani Ama- her duyguyu Ama o da Acayip doğru bir yolda şekilde- olduğunu. İnsani bir şey, Çünkü herkese yani, Yani- kötü laf ama edenlere o de da ben... yiyin yakama. Yani Tabii, şimdi ben onu kötü- kabul etmek zorundayım. Evet. Mesela ben şimdi beni kesinlikle bazıları dövmeli, bazıları sevmeli. Eğer biz bunu yapamıyorsak, bu Yusuf için de geçerli, biz doğru yolda değiliz. Demek. Değiliz, evet. Bunu unutma. O yüzden Düzenin adamı ben- olmuş Evet, oluyorsun, evet. herkes Ben- sevsin diye. Yani bizi bir kısmımız domates diye görecek, bir kısmımız ise bizi limon diye görecek. Evet. Tam doğru işte. Bir açıdan biz domatesiz, bir yandan deveyiz mesela. Çok atipik de görünebiliriz. Doğrusu bu. Bizi bazıları şöyle diyecek. Ya aydınlanmış, aferin. Öbürsü de ulan bu patates ulan diyecek. Tam doğru bu işte. Şuraya bağlayacaktım. Yani 10 sene önce anlasaydık şu an deli derlerdi ama şu anda zaman o kadar yaklaştı ki. Emareleri de çok görülüyordu. Ve hissiyatsal olaraktan yani tek benim mi kalbim açık ya? Benim mi üçüncü gözüm aktif? Yok, bir sürü insanın aktif. Sadece bazıları anlam veremiyor. Hani yaşadıkları bu ne diyor? Geri çekiliyor, korkuyor. Korkmayın. Ama sadece dengeyi sağlayın. Bakın, dengeyi sağlayamayacağınız durumda da zaten evet orada durmayın. Çekilin, gidin orada. Durmayın. Yani. Onun ağır bir sonucu olacaktır ve Sana- kaldırabilmeniz çok Sana zor. bir şey söyleyeceğim. O yüzden taşıyabileceğiniz kadarını. Şöyle. Şimdi bir ruh hali var ya mesela bize, bu sanatçılar da olur. Mesela ilham gelir. Mesela bu da bir ilham esasında. Evet, evet. Siz Hissiyat, mesela böyle böyle bir şey hissiyat ediyorsun. Mesela ben de mesela bir dokunun nasıl iyileştiğini, kalbin nasıl attığını, vereceğim ilacın nasıl dokulara gittiğini, orada ne altlar yiyeceğini tahmin edebiliyorum iyi kötü. Neden tahmin edebiliyor musun? Çünkü o kadar çok veriyi okumuşum ki. Bu okumak da benim için de Sonra biliyor musun? öngörüye geçiyoruz. Bravo, öngörüye geçiyorum. Bu okumak ama normal bir okumak değil. Mesela İslam alimleri falan okuyor ya 15 saat, 16 saat okuyor. Bir inzivaya çekiliyorsun. Onun içinde oku. Böyle bir garip bir ruha dönüşüyorsun. Bir garibe dönüşüyorsun. Bence inziva ve bu görüş için çok önemli şeyler. Yani bunu yapmadan o görüye ulaşamıyorsun. Evet. Doğru mudur sen? Kesinlikle. Ya ben sonuçta 6-7 yıl önceki halime bakıyorum, şimdiki halime bakıyorum. Hayda, yani böyle bir değişim yok. Yani gerçekten Bunları inzivada mı kazandın? Bu değişimin bir kısmı inzivada mı oldu? Yoksa Ara keşfettiklerin mi bu değişimi sağladı? her şeyi çok yoğun yaşadım. Mutluluğu da, hüznü de, kaybetmeyi de, kazanmayı da hep üst düzey yaşadım. Hiç ortasını bulmadım. Haliyle bıraktığı deneyimler inanılmaz yoğun ve inanılmaz öğretici oldu. Artık önceden hissiyatlarım vardı, şimdi görüyorum. Katılaştı mı? Yarın artık ne göreceğim, ne hissedeceğim. Esasında- Başka bir level'a geçeceğim. Dur, görüyorum dedin. Ne demek görüyorum? Önce hissettiğin artık katılaştı ve karşında mı duruyor? Önce görmeyenler, gözleri kör olanlar, perde olanlar önce görmeye başlar. Sonra duymaya başlarsın. Sonra hissetmeye başlarsın. Esasında Artık gibi bu. gelebileceğin en yüksek mertebe budur. Görmek, Hani duymak, hissetmek. Matrix'teki gibi yani Matrix'te hani Bir üstü var ama. Bir üstü de artık hiçbir şey hissetmemek. Ve görmemek, bilmemek. Sonra işte Matrix'in dışına çıkıyorsun. evet. Ya şimdi- Ruhani hissiyatlarla yaşıyorsun. Evet. Yani kaygı yok, korku yok, endişe yok, bağlanmak yok, aşırı farkındalık yok. Yani duygusal ve hissiyatsal anlamda hiçbir şey kalmıyor sende, özüne dönüyorsun. Sadece ve sadece yaratıcıya karşı, evrene karşı saf sevgi ve benlikle berabersin. Bu kadar. Mesela bu şeye Başka çok hiçbir şey. benziyor. Hani hamdım, piştim, Öyle. yandım. Ya da Yunus'un dediği gibi ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Yok, bu hamdım, piştim çok önemli. Ya şimdi bizim ruh olarak, kişilik olarak önce biz büyüyoruz.
o duygularla, yaşandıklarımızla, okuduklarımızla bir katmana erişiyoruz. Bu tabii bu işe gitmekle gelmekle olmuyor. 9-5 işe giden bunu yapamaz. Bu mümkün Yapamaz. değil bu. Evi kira olan yapamaz. Bu başka bir şey. Kredi borçları olan yapamaz. Aynen öyle. Evin içinde ailesel sorunları olanlar yapamaz. Evet. Bakın yapamaz dememdeki nasıl net konuşuyorum. Çünkü bu iş tam anlamıyla odaklanma isteyen bir durumdur. Ve odak noktanızı bozacak herhangi bir ya sen odaklanmışsın, hazırsın, yatağa uzanmışsın, astral yapacaksın. Yan odadan küçük kardeşim bile abla abi diye bağırsa o bile seni yani alır gelir oradan, anladın mı? Bozar, bütün döngüyü bozar. O yüzden ya bu işler öyle hani hadi işten geldim arkadaşlar ne yapalım, hadi astral yapalım. Öyle Hadi bir şey toplanalım, değil. astral Hani yapalım. brokoli yiyip Ya astral yapılmaz. bazıları anlatıyor böyle, yok 5 kişi astral yaptık, 10 kişi astral yaptık. Yavaş yap ya. Ulan tek başına bile yapamıyorsun. Nasıl bir odaklanmadır 5 kişi? Yani en azından bir tane sen kötü ol, affedersiniz osturur, anladın mı orada? Bırt yapar, ses yapar, bir şey yapar, bir tepki yapar, ayağını kaldırır, bir şey yapar. Yine bozulur, anladın mı? Öyle bir dünya yok. Bu bir bilinç seviyesi esasında. Bak şunu tek söyleyebilirim. Yaşayıp keşfetmeniz Evet, lazım. yani Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer böyle bir seyahat olmasaydı ya da böyle bir duygu durumuna astral seyahat edilebilir. Bir duygu seviyesi de ya da bir Bu arada beyin bakın, seviyesi de edilebilir. karıştırdıkları bir nokta var bu arada. Astral seyahat, şeytanın işi ya. Arkadaşlar, İslamiyet'teki tayyi mekandan bahsediyorum. İslamiyet'teki, Arapçadaki dil ve yazılımı tayyi mekan derler. Batı'da da astral seyahat derler. Biz Allah diyoruz, onlar Tanrı, God diyorlar. Aynı şey. Aynı Sen şey. hiç astral yaşadın mı? Ben Orkun? şöyle, benim de sanrısal şeylerim vardı. Biz sanrı dediğimiz şey ne bizim? Buna psikiyatride sanrı deniyor esasında. Biz diyoruz ki işte bu. 3 kişi yemek yiyenler Aa, Vay, geldiler. geldiler. Sıkıntı yok, gelir giderler. bu ilk kez oluyor. Devam mı? Tamam. Şöyle. Merak etme, bir şey yapma. Ne oldu? Bir dakika. Tamam, sen odaklanma onlara. Bir şey yok ya. Bu ilk kez oluyor. Ama bu 2 tane adamın burada olması. Sinan niye oldu bu? Bu da sana bir mesaj. İşte fazla Bana kurcalamıyor. nasıl bir mesaj? Masa. Masaj, dilim affedersiniz. Yani yani Ya masadan. şaka yapıyorum, yok öyle bir şey. Rahat ol. Masaj değil, Seni masa, korkutuyorum. masanın etkisi diyor. Masa artı J yani, masaj yani. Belki de yapmıyorum. Bir dakika, sen nasıl yorumladın bu yaşadığımızı? Bir anda tüm stüdyoda elektrik Hayatım hareketi. tam anlamıyla elektriksel bir hata. Bazen böyle şeyler, Şimdi kesintiler böyle Ama tam niye kaçırdım. geldiler Hayır. dedin? Makara yapıyorum ya. Olsun o kadar ben sana da ya. söyleyeyim mi bunu? Evet, biraz mizah anlayışım çok farklı olabilir ama böyle bir Peki. mizah bir keresinde programın birinde hayatında biri var mı dedim. Ya var ama, evet var ya. ama dedim, bu dünyada değil dedim. Nerede dedi? Andromeda galaksisinde dedim. Kepler 32-36 Evet. SCR bilmem neyinde yaşayan Evet. aşağı yukarı yaşamsal döngüleri bizim zamanımızda 900 yıl. Kendisi şu an 200 yılında, bizim yaşamımıza göre de 24-25 yaşında. Böyle dinliyor, tamam mı arkadaşım? Evet. Yedin mi kız diyorum buna. E, Nasıl yemeyeceğim, baksana diyor, anlatma şekline bak diyor. Şu anda da yani hak veriyorum sana. Biraz evet, mizahsal anlayışım çok fazla. Esasında olabilir. şimdi şunu şöyle düşünelim. Size bir şey anlatayım. Koydun mu sen? Koymuş abi. Koymuş hamsi. Bak Şimdi- böyle yap. Gıgık gıgık gıgık. Çocukken bebeklere böyle yapardım. Damağa düşer derler. Aynı masada Oytun ve Yusuf. Evet. Şimdi adamlar kesin Şimdi- yazacak. Evet, bunlar Şimdi deliymiş. evet. Şimdi esasında biz psikiyatride böyle şey olduğu zaman bunlar diyoruz ki ya bunlar gerçek değil. Bu gerçekliklere inanmak Sanrı. Sanrı diyoruz. Şimdi Sanrı hezeyan veriyor falan filan. Ama şöyle de bir şey biliniyor. Bilimin kendisi Sanrı'dan ortaya çıkıyor. Bütün hipotezler Sanrı esasında. Neydi bizim hipotezimiz? Birçok Üç- teori, birçok... 3 kişi yemek yemek depresyon arttırır. Kanıtlanırsa herkes böyle Oytun Erbaş çok büyük bir şey buldu. 3 kişilik yemek yemeyin. Sonra ne oluyor peki? Bir de bilim adamı çıkıyor ki ulan deliler diyor 3 kişi yemek depresyon yapıyormuş ama diyor aile mutluluğunu sağlıyormuş diyor. Bireysel depresyon ama diyor aile mutluluğu. Bunun sonu yok, yine böyle bir şey bu. Yin yang, anladınız mı? Şimdi millet ne sanıyor biliyor musun? Şöyle sanıyor millet. Kekik suyunu içtim, iyi gelecek buna. Ulan böyle bir şey yok. Kekik suyu kulağına iyi gelir, kirpiğe kötü gelir. Yani her şey esasında birbirine girmiş durumda. Doz etkili, sen etkilisin, ruh halin etkili. Bir şey sana söyleyeyim mi? Büyük bir kuantal kaosta yaşıyoruz biz. Ve olasılık burada. Aynı olasılık var. Esasında şu anda benim ölmemle yaşamam olasılığı evren için aynı. Tamam mı? Bu adam bunları dile getirdiği için çok iyi etti.
Çünkü ben getirseydim bana direkt deli derlerdi. Bu adam ön yıkama yaptı. Precondition yaptı. Ben artık şimdi beni görenler diyor ki lan bu daha iyi falan. İyi oldu abi. Yani gerçekten ama Ha, öyle. öyle mi diyorlar? Vallahi öyle. Eyvah eyvah. Ha, bu güzel bir şey. Yani şunu söylemek istiyor esasında. Olsun. Yani, ama bir şey sana söyleyeyim mi? Eskiden biz madde 46'ydık. Doğru söylüyorsun. 48'e evreldik ama. Evreldik yani. O zaman biz şunu bilmemiz lazım. Biz farklıyız. Farkında mısınız? Biz farklıyız kardeşim. Ben sana bir gün röportajda şunu söyledim. Ne dedim? Her deli dahi değildir. Ama her dahi delidir. Yemin ederim sana. Bütün dahiler delidir, şizofrenidir. Hepsi manyaktır, bipolardır. O Vallahi ben de ikinizin öyledir. gözünde de farklı olmanın getirdiği hazzı çok net görüyorum. Evet. Farklı olmaktan mutlusunuz. Mutlu. Biz neyi görebiliyoruz çünkü. Biz seni görebiliyoruz. Ben senin şu halini görebiliyorum çünkü. Senin şu anda yalan söylediğini, ellerin hareketini, neyi kurtarmaya çalıştığını. Ben farklı olmanın dışında Tamam en mı? çok neyi kendimde değer kurtaramadığını da buldum. biliyorum ben seni. Keyif aldığım nokta şu. Sorgulayıp beynimi kullanabilmeyi öğrenmişim. Evet. Neye göre bunu söylüyorsun? Beynimi kullanabiliyorum yani. Milyarlarca insan var beynini kullanamıyor. Onlardan da olabilir. Evet. Beynini kullanan insan ne yapar? O bahsettiğin dengeyi mi sağlar? İlk önce kendini sever. Bizim fenomenimiz ne biliyorsun? Erol Büyükburç o fenomen. Sevmek- Biz saksı değiliz. Sevmek zorundasın abi. Seveceksin. Tamam. Her şeyi seveceksin. Senden olmayan Hikaye da öyle seveceksin. mi Hikaye öyle başlıyor? başlıyor. Sevdikten sonra da kaybedeceksin. Bağlanacaksın, tutulacaksın, sonra kaybetmeyi yaşayacaksın. Kaybetmenin verdiği acıyı hissedeceksin. Sonra özlemi hissedeceksin. Sonra kaygılar başlayacak, sonra korkular başlayacak. Sonrasında depresif bir hale gideceksin. Sonra yavaş yavaş sanrılar görmeye başlayacaksın. Olmamış olayları yaşıyormuş gibi kaygılar, bipolara başlayacaksın. Bipolardan şizofreniye geçeceksin. Sonrasında tertemiz delirip ereceksin. Bak Delirmeden veli olamazsın. Ben bu sana bir hayatta. şey söyleyeyim mi? Eskiden Önce delirmek lazım. eski programlar O yüzden delilerden korkmayın. Deliler görebileceğiniz en Aynen. akıllı, en Hatır- zeki insanlardır. Yusuf, ben eskiden şöyle bir şey vardı, evvel de anlattım. Yeni bir psikiyatriste gidip, yeni mezun, bizi görse direkt deli der. Ama bizi 75-80 yaşında 10 bin, 20 bin vaka bakmış bir psikiyatrist görse şunu diyecektir. Bunlar da biraz farklı canım yani, ama deli değil. Şimdi o zaman vaka arttıkça ne kadar çok insan görürse ne oluyor? Normalle sınırın genişliyor. Onun için biz de bu evrenin farklılıklarıyız, güzellikleriyiz. Otistik çocuklar da böyle, bipolarlar da böyle, şizofrenler de böyle. Ayarında kalırsak biz çok yaratıcı insanlarız. Ama birazcık sınırı açarsak biz deliyiz. Ama biz her zaman deli değiliz. Tekrar geri gelebiliyoruz. Bazen deli oluyoruz, bazen geri geliyoruz. Mesela bazen hakikaten de oğlum sen delisin diyorum. Annem ne diyor? Bazen çekilmez oluyoruz. Aynen. Oğlum diyor bu sefer bokunu çıkardın diyor. Tamam anne biraz geri gidiyorum. Şimdi mesela siz Watson'la şey biliyorsunuz değil mi? Sherlock Holmes'u. Sherlock Holmes düşünüyormuş. Telefon çaldı. O oldu. Bahçıvan oraya girdi. Buldum. Suçlu bahçıvanın kardeşi. Watson diyormuş ki bokunu çıkardı bu sefer. Yani bu kadar ilişkiyi nasıl kurdu? Biz oyuz işte. Yani Sherlock karakteri gibi. Bizim beynimiz mesela normalde bu beyin nasıl oluşuyor biliyor musun? Halüsinojenlerle oluşuyor. Hani o DMT falan var ya. Onlarla böyle bir kafa yaşayabilirsin belki. İşte mushroom. Bizde bu doğuştan var bu. Tamam mı? Yani bizi doğarken bizi DMT çukuruna düşürmüş annemiz. Biz oradan çıkarmış, biz bu olmuşuz. Yani esprisi de bu. Millet öyle düşünebilir. Yazıyor altına. DMT çukuruna düştün mü? Anama soruyorlar bir de. Oytun'un annesi. Çocuğu DMT çukuruna düştünüz mü? Annemin DMT cevabı. vücudun salgıladığı bir şey Evet, mi? epifiz salgılıyor. Yani epifizi Tamam. salgıladı. Bir Yani madde. ikiniz de Biz- DMT fazla mı salgılıyor? Evet, DMT fazla bizde. Metafiziksel Ha, yaşadığın her olayı aslında epifiz bezinle yapıyorsun. Kalp Aynen. gözünle. Aslında hani o Ra'nın gözü, işte eski her şeyi gören gözler. O göz sembolü zaten aslında buradan üçüncü gözden gelir. o şey de var ya şu her şeyi gören göz. Hani masonizm Masonizm. semptom $1 üstündeki o her şeyi gören göz. Mesela o ne biliyor musun esasında? O şu. Bizim tam anlattığımız bilim adamındaki şey de o. Sanatçıdaki şey de o. Senaristteki şey de o. Beste yazarındaki şey de o. İlham kaynağı mı? Evet. Üçüncü O ne göz biliyor yani. musun? O üçüncü göz. Her şeyi görmek. Yani başkalarının görmediklerini görmek. Bunu görmüyor başkaları. Başkaları ne görüyor biliyor musun? Bunu kağıt görüyor. Kağıt, beyaz görüyor. Ve bundan diyor ki ya bunu yakarım, ya buna mektup yazarım ya da uçak yaparım. Sen başka bir şey görüyorsun bunda. Sen çizgileri görüyorsun. Ressam da bunu görüyor. Çizgilerin derinliğini görüyorsun. Tamam mı? Ortaki birleşimi görüyorsun.
bunun denilebileceğini görüyorsun. Çok farklı bir algım var. Ama bu sen madde kullanmıyorsun. Ben hep böyleyim. Bu herif de böyle. Tamam. Normalden fazla salgıladığınız DMT vücudunuza zarar vermiyor Ne mu? bileyim belki Ya veriyordur. madde zaten bak, Bilim madde insanısın, kullanımıyla düş alakalı peşine. Ne bileyim ben düş peşine. Şey miyim ben? önemli bir şey anlatacağım. Madde kullanımıyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim çünkü sürekli yorumlarda görüyorum zaten. Abi bunun kafası Sen çok ne güzel, kullanıyorsun yani abi? kullanıyorsun, Onu- işte bilmem ne diye. Açıklama yapman için Şunu, geliyorum. şunu tekrar söylüyorum. Herhangi bir şey kullandığınızda dışarıdan bir doğal yolla almadığınız DMT kimyasal olur ya da başka bir madde olabilir. Bu şekilde alacağınız hiçbir şey sizi gerçek aleme götürmez. Hayal aleminde kendi bilinçaltınızdaki o yaratma gücü var ya, o hani hayal etme, hayal gücünüzü kullanaraktan acayip acayip dünyalar yaratırsınız. Onun içerisinde de gerçekmiş gibi 15 dakika, bir saat, 2 dakika, 3 dakika neyse artık süresi sanal bir ortamda sizi eğlendirir, gezdirir, dolaştırır. Aa, dünya çok güzel, her şey müthiş. Bir saat sonra kendinize geldiğiniz zaman 3 katlı binanın bodrum katında oturuyorsanız ya da 3. katında oturuyorsanız aynı odada aynı insanlar, aynı sorunlar, aynı sıkıntılarla beraber yüzleştirecektir. Orada O bir yüzden farkındalık yok. tekrar söylüyorum, lütfen arkadaşlar, eğer ki metafiziksel anlamda boyutlara, paralel evrenlere, yaşamsal dengeye, akaşik kayıtlara, yaratılanın en başından sonuna kadar var olan bütün ilme, Yaradan'ı anlama yoluna, insanın kamil olma moduna geçiş yapmak istiyorsanız saf ve temiz olmak zorundasınız. Normal sigara bile kullanmamanız lazım. Kırmızı et tüketmeyeceksiniz. Vejeteryan besleneceksiniz. Doğal insan işte bağırsakların, midenin hemzimleyebileceği ve onları bir şekilde faydalı hale getirebileceği türde besin tüketmelisiniz ki tam anlamıyla o DMT'yi doğal yollarla alıp artık zamanda ve mekanda kısıtlama olmadan 10 numara 5 yıldız huzurlu bir şekilde müthiş bir deneyim yaşarsınız ve gittiğiniz her yerden de bir şeyler öğrenirsiniz. O yüzden rica ediyorum kimyasal olarak sen DMT alımına yapıyorsanız, deniyorsanız uzak durun. Tam anlamıyla sizi yani hiçbir yere götürmeyecek ve götürmeyecek. Hatta şizofrene götürecek yani sizi. Evet, Çok hasta olacaksınız. Vücudunuz psikolojik çökecek olaraktan yani. çünkü orayı bir daha tekrar doğal yollarla yakalayamayacaksınız bir kere. Bir kere kullandığınız zaman o bir daha doğal yollarla yakalanma hissiyatı bitiyor. Hatta DMT'den Sonra tekrar yakalamak için bir daha yükleneceksin. Bir daha yükleneceksin sonra dışarıdan verdiğimiz vücudun testosteron error bile mesela basit hormonlar bile gerçeğini taklit etmiyor. Çünkü ritim yok. Bizim bütün vücudumuzda bir ritim var. Mesela artıyor, azalıyor, artmıyor. Yani bir garip. Bu ritmi vücut kendi tutturuyor hücreyle beraber. Bizim DMT de böyle ya da melatonin de böyle. Bir ritmi var. Mesela gece bekçisinin ritmiyle farklı, senin farklı. Yani bu çok güzel bir şey esasında söylediği şey. Yani sen iç hormonal sistemle bunu başarabiliyorsun. Bunun için bazılarımız şanslı değil. Doğuştan bu görüye sahip değiller. Onun için bazılarımız biz buluş yapıyoruz. Onun için bazılarımız biz farklı şeyler söylüyoruz. Onun için bizi dinliyorlar şu anda. Tamam mı? Evde bunu denemeyiniz değil. Deneyiniz lan. Varsa sizde bu, itiniz bunu. Ben varım herkese bunu. Ama kimyasallarla değil. Hayır, kendi iç görünme bu. Ama bu böyle hemen olmaz bu. Şimdi bu adam sanatçı, tamam mı? Bu adam doğuştan belli yetileri var. Bu adam zaten şarkı yazabiliyor, söz yazıyor, gitara basabiliyor. Zaten doğuştan bir artılarla gelmiş. Ama DMT'si ama nöronlu. Adların bir önemi yok. Zagazuga olsun adı. Böyle bir Zagazuga'sı var. Bende de bu Zagazuga var. Ben de bu Zagazuga'yla doğmuşum. Benim adım olmuşum. Yani gitarcı değilim yani. Söz yazamam ben. Ama bir şeyler üretebiliyorum. Sonuç. Bizde bu yetenekler var kardeşim. Tamam. Bu yetenekler olan insanlar bir adım öne çıkıyor. Farklı şeyler söylüyor. Bizi hep dünyada tarihte böyle oldu bu. Yetenekle de kalmıyor. Garip Bunu bir şey cesaret bu. Bravo. edip Bu dile cesaret. getirmek lazım. Hatta bu adam bugün geldi, ben daha kendimi daha bir rahat hissettim. Çünkü kendim söylediğim zaman gerçekten ya bu hakikaten deli diyorlar yani. Şimdi iki deli olunca şöyle diyecekler ya, yani yarıya %50'ye böldük ya, en azından hani ulan iki kişi de, hatta keşke burada 5 tane deli ben Mesela getirseydim. özellikle tasavvufla ilgilenen arkadaşlar bana şunu çok söylediler. Keşke anlatmasaydın be dediler. Keşke paylaşmasaydın. Bak, anlattığın enerjin düşecek. Doğru. Evet, anlattıkça enerjinizi, frekansınızı düşürdükçe de zaten o DMT yayılımını, efiz bezinin aktive halini düşürmüş olursunuz. O yani bir şöyle söyleyeyim size, hani 1'den 100'e kadar bir çizgi düşünün. Bir oran var.
şuraya gelmeniz lazım. Şurayı yakalamanız Eşik değere lazım ki getirmeniz lazım. Yani doğru söylüyorsun. şuradan sonra çıkış yapabiliyorsun. Evet. Buraya kadar da bir hazırlık süreci Ya var. süpersin ya bak. Yani Güzel anlattın, bak. biz sürekli şuralarda yaşıyoruz. Tamam mı? Bak bizim olduğumuz yer burası. Ara ara insanlar buraya çıktığı zaman buraya hatırlıyor. Diyor ki ya böyle bir kapı vardı. Gitsek mi? Buradan sonrası da cesaret isteyen bir yer. Cesareti kırıp da buraya girdiğin zaman bir de buradan adımını attığın zaman bu sefer direkt Matrix'in dışına Esasında çıkıyorsun. şöyle su 99'da Anladın mı? kaynamıyor. 100 Olay derece bu. kaynıyor. O yüzden- Sen Bir derece Matrix'in işte. dışına çıktın mı Yusuf? Bilemem. Yani çıktığım öyle midir, değil midir? Yani Matrix Yaşadığım neydi? dediğin yazılım dünyayı mı kapsıyor? Yoksa senin astral adı altında Matrix içi dediğin boşaltıldığı aslında için bunu da çok kullanmak Matrix dediğin istemiyorum olay ama şudur. hani o seyahatler Matrix'in dışında mı? Nedir o Matrix yazılımı nerede geçerli? 7 rakamının önemini biliyoruz değil mi? 7 kat sema. Yok. 7 kat. Bir anlatsana. Vallahi bilmiyorum. Lan. Ne bileyim lan ben şey mi? 7 rakamının önemi şudur. Evrensel ve rahmani rakamdır. Her Evet. şey 7 üzerine kuruludur. 7 günde oluşmuştur. Ha evet tamam. 7 renk vardır. Evet. 7 tepe Matematikte vardır. bir yani Her ana şeyde katsayı bir gibi. şey vardır. İnsanın 7 çakrası vardır. Sonraki 8, 9'lar artık farklı bir level oluyor. Onları saymıyorlar. 7 rakamının en önemlisi de şudur. Dünya yaratılırken bizim yaşadığımızı sandığımız kara toprak kara parçası yaratılırken sadece bizim bölüm bölüm ayrılmıştır. Yani 7 kat da dışarıda var. Yani 7 kat kaftanın arkası da var. 7 kat daha gidiyor. 7 bölge var. Hı hı. Yani daire içerisinde daire biz ortasındaki şu küçücük yerde yaşıyoruz. Belki de evren de böyle bir 7 katman. Bütün tabii 7 kat semalar, 7 katlı aşağısı var. Evet. Hepsi ya eşit derecede sağ, sol, üst, alt, ön, arka olaraktan dünyanın ortasında yaşadığımız bu bize haritalarda gösterilen alandan bahsediyorum. O dünyanın merkezi. Bir sonraki kutupların ardına Kaf Dağı'nı geçtikten sonra bir alan daha geliyor. Bir ekosistem, farklı bir ekosistem, farklı varlıkların yaşadığı yer. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Böyle 7 defa gidiyor. Dünyanın merkezinden ana çekirdekten uzaklaştıkça, yer çekimini azalttıkça düşünce kapasitesi, bedensel ve fiziki kapasiteler nasıl derler ona yapabileceklerinin imkanları daha da çoğalıyor. Tabii artıyor. çünkü yer çekimi olmayınca daha Aynen. uzun boylu olacaksın. O yüzden bizim yaşadığımız boyutun dışındaki boyutta yaşayanlar bizden çok daha akıllı ve çok daha ilerideler. Bir sonrakinde daha da üst zekalar. Bir sonrakiler artık Matrix'in hem dışına hem içine hem farklı boyutlara hem de farklı alemlere müdahale olabilir. Şimdi bence Yusuf şunu demek istiyor. Mesela senin şöyle bir yanlış anlaşılıyor bazen. Hani diyor ki yani senin bu anlattığını bir yuvarlak dünyadan hemen şey yapıp lan böyle şey mi olur diyorlar ama şimdi dünyanın Dünya zaten yuvarlak. yuvarlak Düz değil. Evet, düz değil. Anlatıldığı gibi düz değil. hayır, Şöyle, küre dünya şöyle dümdüz bir dünya. değil. Buradan Evet. basıyorsun üstünde bir kup. Öyle değil zaten. Değil. Yine yuvarlak ama çok yuvarlak, çok büyük. Anlatıldığından çok daha büyük yani. Ya burada Etrafı esasında da kapalı böyle. yani şöyle göremiyorsun da. yani şöyle bir şey söylemek lazım. Bugüne kadar Eşit. mesela bize bir şeyler üretilmiş, tamam mı? Kimse dünyaya gidip ya da başka bir yerden bakmadı. Ben bu demiyorum yani dünya yuvarlak değil ama Ya Piri bize- Reis nasıl çizdi? NASA'nın arkadaşlar çektiği diyorsunuz? bazı fotoğraflar Evet, yani var. Piri Reis'in Ya, haritasına bakın ne demek ya bak istediğimi o da değil anlayacaksınız. ya bak şimdi öyle bir şey Bak. sıkıntı ki. Şimdi mikroskopta bir hücre göstermişler sana. Hücre deyince kutu gibi bir şey ya değil ya öyle bir şey değil. Tamam mı? Yani kendin bakmadın ki sana. Öyle bir şey o ya. Öyle bir şey. Biyoloji kitaplarında. Biyoloji kitap. Mitokondri böyle şöyle bir çubuk gibi bir şey. Golgi var böyle duruyor. Endoplazmik retikulum böyle solucan gibi. Ya vallahi öyle değil onlar. Canlı bir döngü var, tamam mı? Bizim dünyamız ne yapmışlar biliyor musun? Bize alfabe gibi, demir gibi katı şeyler öğretmişler. Ve insanlar bu katılaşmış beyinleri bunların. Ve bunların beyinleri jel gibi değil. Flexible değil. Onun için bunlar bilim yapamıyorlar. Algılayamıyorlar yani, tamam mı? Bir şey anlatıyorsun, algılamıyor adam. Öyle olmaz deyip geçiyor. Çünkü sen katı senin kafan işte. O insanlarla alakalı da şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ben şu kanaate vardım artık. Abi insan görmek istemeyen insanı, bilmek istemeyen insanı da bildiğinden geri bırakıp onu da o vebale sokmamak lazım. Doğru söylüyor. Anladın mı? Ben mesela bunun artık vicdan azabını çekmeye başladım. Çünkü eskiden çok uğraşıyordum. Ya
anlamaları için, algılamaları için böyle kendimi parçalıyorum. Önümü falan yırtıyorum gömlekleri. Sonra dedim kendi kendime ki ya Arca, yani belki de sen hatalısın, sen haksızsın. Bu neye benziyor biliyor musun? Okuma yazma bilen cahiller gibi. Anladın mı? Belki de sen haksızsın, adamın bilmesi gereken doğruyu elinden alıyorsun. Evet. Onun Yapma. doğrusu öyle kalmalı. Sen sadece senin yaşadığınla, var olduğunla eğer ki bir şekilde insanlığa, bütüne hizmet edebilecek konumdaysan anlat, geç, hayatına geç. Kimseye müdahale olmaya çalışma. Kimseyi düzeltmeye Yani çalışma. senin dinin sana, Anladın benim mı? dinim bana gibi. Aynen. O yüzden ben bıraktım artık. Bakın açık konuşuyorum. Bıraktım artık. Ara ara yine anlatmam gereken şeyler ara ara olacak, dengeli bir şekilde. Bence Artık biz çünkü bunu ortaya atalım, alan alsın. dengeyi sağlamak zorundaydım. 6 yıldır hayatımı anlatamam size ya. Film ne ki? Kitap ne ki? Bak o kadar abartmıyorum size ya. Abartmıyorum. O yüzden artık zekamla değil aklımla hareket etmem gerektiğini biliyorum. Çünkü hem sizler varsınız. Sizden öte tabii ki de ailem var. Haliyle bir şeyleri artık dengede sağlamak zorundayım. Berduşluk bir yere kadar, kahinlik bir yere kadar, dervişlik de bir yere kadar. Anladın mı? Şu anda ne diyorum size? Neyle varsak daha iyi versiyonumuz olmaya çalışalım. Ötesi zaten külli irade, yani külli iradenin ötesine geçemiyorsun. Cüz-i iradeyle takılacağız. Yusuf, İyi bunu yaşayacağız. sormazsam beni çok eleştirecekler. Dünyayı resimle anlattın, 7 katman dedin. Bizim coğrafya bilgimizle dünyanın etrafında katmanlar var. Stratosfer, iyonosfer, atmosfer, bunlar yukarı doğru katmanlar. Bahsettiğin onlar mı? Ötesinde bir şey mi söylüyorsun? Değil. Ötesinde kutupların ardında bir yaşam var. Acayip bir döngü var. Ekosistem var. Yani bunlar neden açıklanmıyor? Bence çok doğru yapmışlar zamanında açıklamayarak. Çünkü daha kendi ırkına, kendi yaşadığı coğrafyada saygısı olmayan, sevmeyen, sevgi nedir bilmeyen, sürekli savaşan, sürekli zulmeden, sürekli yok eden, sürekli daha fazlası bencilce şişmanladıkça şişmanlamayı söyleyen insanların olduğu dönemde zaten bu tür bilgiler çok fazla. Bence bahsetmemelerini, paylaşmamalarını ben önceden çok kızıyordum. Diyordum ki niye gizliyorlar insanlıktan bilgileri? Neden insanlığa anlatmıyorlar? Hadi aynısını sonra kendim yaşadım. Hadi anlat. Daha senin yaşadıklarını sen kendin anlatamıyorsun. Anladın mı? Şu anlattıklarımı anlatamıyorum da. Hatırlıyor musun? Deli oldum, ruh hastası oldum, Şizofren Eureyman oldum, dediler. şizofren oldum, deccal oldum, ermiş oldum, veli oldum, deli oldum. Her şeye bir kalıba soktunuz beni. Bir insana kılıfına sokamadınız ya. İnsan olmaya geldik be. Vallahi insan olmaya geldik ya. Ya insan olup gideceğiz zaten. Görevimiz ne görev biliyor musun? Kendi görevin ya. Bırak başkasını. Şey var ya. Arada benim gibi deliler çıkıp bütüne hizmet etmeye çalışacaktır. Bu benim düşüncem, benim misyonum. Ben seçtim. Anladın mı? Şey var ya, Arrival filmi vardı. Dünya dışı varlıklar geliyordu. O filmin çok güzel bir şeyi var. Şimdi orada bir işaret dili kullanıyorlar değil mi? O işaret dili bize göre ne? Şizofreni, bir anlamı yok. Evet. Ondan sonra bütün dil bilimciler bu dili çözüyordu. Bir kadın bunu yapıyordu ve sonra dil anlamlı olduğunu öğreniyorduk. İşte şu anda da bazı bilmediğimiz şeyler bize geri zekalılık, mallık gibi gelmekle beraber o bir dil kardeşim. Onu anlayamıyoruz şu anda. Ama sonra giderken bize Arrival bir şey dedi. Biz de size bir şey uyarmaya geldik. Kendinizi yok edeceksiniz. Siz geri zekalısınız. Buradan dönün demeye geldik. Evet. Aynı şeyi biz söylüyoruz şimdi. Diyoruz ki dünya çok kötüye gidiyor. Dünya bir yok oluşa gidiyor. Ama bu yok oluş bir başlangıç. Kesinlikle, evet. Ama nasıl bir başlangıç? Hiç kimsenin beklemediği bir başlangıç. Ama çok acılar çekilecek. Evet. İnsanlar yollarda ölecekler. Çünkü binlerce yıldır zaten hep böyleydi. Bak hiç şaşmıyor. Doğru mu değil mi? Hep öyleydi. İnsanlar ölecek, 2000 yıl önce de öyleydi. çok ağlayacak. 5000 yıl önce de öyleydi. Çok ağlayacak. Yani 10 dinler yıl önce. tarihindeki helak olmalar gibi bir yok oluşa doğru mu gidiyor insan? Bilemeyiz. Her dönemin, Kastettiğin o mu? her zaman döngüsünün farklı yani metaforik şeyi var. anlamda öyle bir son mu? Eylemleri var. Farklı bütünlüğü var. Farklı bir şekillenmesi var. O şekillenmelerin ve bütünlüğün getirebileceği bir konumda bir durumlar yaşayacağız. Mesela Hristiyanlıkta Bilemeyiz. bir Mesih beklentisi var. Bununla ilgili de konuşulanlar var. Çok beklenmiyor. Çok bekleyecekler. Çok bekleyecekler biz. Peki bir şey Ya daha Mesih söyleyeceğim. ne biliyor musun aslında? Mesih şu. Mesih dediğin varlık, kişi, her neyse, inançları neyse. Kurtarıcı. Mesih, kurtarıcı değil mi? Bir haberdar edici, tekrardan uyandırıcı aslında. Kurtarıcıdan öte uyandırıcı. Çünkü kurtaramazsın. Hangi peygamber ki insanları kurtarabildi?
Tebliğ Değil mi? ettiler. Sadece geleni aktardılar ve Tebliğ ettiler. kurtarabildiklerini aldılar, kurtardılar. Arkadaşlar herkes Nuh'un gemisine binmedi. Binmeyecek de zaten. Nuh 7 metre boyunda yarı insan yarı Anunnaki devlere hükmeden bir varlık olmasına rağmen savaş açtılar. Anladın mı? Öldürmeye çalıştılar. Gemiyi parçalamaya çalıştılar insanlar. İnanmadılar, korktular çünkü. Nuh'un ve Nuh gibilerin haklı çıkma korkuları onları mahvetti, anladın mı? Aslında korktukları şey karşısındaki insan değil. Haksız çıkmalarından Kabul korkuyorlar. edemediler. Evet. Hazreti çıkmalarından. Nuh'un Anladın bu mı? tanımını, teşbihini hangi kaynağa göre yapıyorsun? 7 metre boyunda. Benim kaynağım yok, öyle bir kaynak. Öyle kendimce bir kaynak. Değişik bir kaynak. Anlatamam tam detaylı. Peki Nuh tufanında ne oldu da bütün dünyayı sular bastı? Yeni bir başlangıça geçiş yapıldı işte. Başka bir evreye geçildi. İnsan tipi Nereden geldi o tip- su? Nuh tufanındaki su tip nereden 4 geldi? bölü 5 ise 4 bölü 6 tipine geçildi. Çünkü günün sonunda biz buraya bir amaç doğrultusunda gelmedik mi? Bizler ya işçi arıyız, ya askeriz, ya enerji reaktörleriyiz, ya da başka bir şeyiz, ya da gerçekten harbiden bazı şeyleri deneyimleyip basıp gideceğiz. Esasında biz şöyle. Belki de hiçliğe gideceğiz. Yani şöyle Belki biz- de yok. Bilemeyiz, anladın mı? Çünkü her şey, bütün dinler, bütün inançlar, bütün mitler, her şey kendine göre yorumlamış abi. Biri 7 günde yapmış dünyayı, öbürü başka bir günde yapıyor, öbürü yapmıyor, öbürü bir günde zaten hazırdı diyor zaten. Öbürü diyor şu durumdan dolayı cennetten Esasında biz kovuldu. mining Öbürü de başka. cihazlarıyız. Anlıyorum Nasıl? yani, Mining bilemiyoruz. cihazıyız biz. Mining cihazı kazıyor ya bir Bitcoin. Bir formülü kazıyor. Bizim de düşünenlerimiz, üretenlerimiz, çalışanlarımız bu evren için, bu dünya için, bu insan için bir şeyler yapıyor. Biz yapıyoruz. Ve herkes bunları Beste bilemeyecek yapıyor. abi. Hak edenler bilir. Resim Hak etmek yapıyor, lazım. bilim yapıyor. Öbür tarafı da Anladın mı? sadece karbondioksit üretiyor. O karbondioksit üretenler, işte o karbondioksit üretenler dünyanın sonu getirecekler. Ama miningçiler, bu dünya için bir şey yapanlar, işte bilim adamları, işte sanatçılar, bir şey yapanlar ya. Evlat yetiştirene bile varım ben. Domates yetiştiren köylüye de varım. Bir şey yapanlar, o işte dünyanın kurtuluş çabası onlar. Mesela diyorlar yani kötü kim? Kötü kim biliyor musun? Karbondioksitçiler. Hiçbir şey yapmayıp karbondioksit üretenlere kötü adı veriliyor. Ama onların da bir bütünde faydası vardır. Tabii onlar olmazsa bitkiler için karbondioksit olmuyor. Karbondioksit olmazsa bitkiler nişasta yapamaz. Nişasta yapamazsa iyiler beslenemez. Onlar olmak zorunda. İyi ki kötüler var, iyi ki karbondioksit yapıyorlar. İyi ki de onları bitkiler çeviriyor. Bak o zaman ne oldu? Kötüler birden iyi oldu. O zaman iyi kötü yok. İyi kötü baktığın yere göre. Nokta son. Son geldiğinde uyku uyuyamıyorum demiştin. Uykuların çok bozuktu. Düzeldi mi görüşmeyeli? Yok, yine bu sabah 8'de uyudum. Neden uyuyamıyorsun? Gittin mi bir doktora? Yok. Ya doktorluk bir halim yok benim. Hayır ya Sağlığım gayet yerinde benim. uykusuzluk o kadar yaygın bir şikayet ki. Evet. Çünkü özellikle dünyanın içerisinde bazı bölgelerin ağır ley hatlarının geçtiği bölgelerde, coğrafi konumlarda inanılmaz şu anda enerjisel patlamalar yaşanıyor. Tamam mı? Bizler bazılarını görmüyoruz, bazılarını görüyoruz sadece. O enerjisel patlamalar dalga yayılıp insanların sistemini bozuyor. Kafamız gidiyor. Görüşmediğimiz zamanda Londra'ya gideceğim ve bir süre Londra'da kalacağım demiştin. Dünyayı gezme niyetin vardı. Bu konuda da çok heyecanlıydım. Ya beni bana ama bıraksa- planlar değişti. beni Ben bana seni bıraksalar yine neler kanallarda yapacağım da. görmeye başladım. Beni bana bıraksalar neler yapacağım Planı da. bozan şey neydi? Boş ver, ona gerek yok da. Neden Türkiye'ye döndün ve tekrar kanallara konuk oldun? Kanallara konuk olmadım. Bir tek sana geldim. Bazen de bir şeyleri anlatmam gerek. Bu şöyledir. Enerji fazlasını atman gerekiyor ki Doğru. hasta olmayasın. Evet. O yüzden Belli şu anda miktar- bilgi fazlalığını da paylaşmam gerekiyor ki delirmeyeyim. Anladın mı? Çünkü delirtecek ve gerçekten uykularımla alakalı ciddi sorunlar yaşıyorum. Hatta bununla alakalı bir çözüm bile üretme yolunda ilerliyorum melatoninle alakalı. Çünkü kendim için yapacağım bunu. Kendi ihtiyacım olan bir şey. Anladın mı? Artık o kadar işi ciddiye aldım. Çünkü bu gerçekten evrensel. Yani bana kalırsa Covid'den daha tehlikeli bir süreç bu. Çok Uykusuzluk. yaygın uykusuzluk. Anladın? Ben sana hatırlıyor musun? Ben Covid sana bir kaç şey milyon demiştim. kişiye bulaştı? 180 mi? 200 milyon kişiye. Yani Yani. şu anda en O çok kadar. şey aslında insanların şu Şu an anda 5-6 milyar insan uyuyamıyor. Evet. dönüşen ben bir şey söyledim. uyuyabiliyor İnsanlar musun? artık mutant. Dönüşüyorlar. Neye dönüşüyorlar? Başka bir türe dönüşüyoruz.
Bu neyle oldu bu? Her şeyle oldu esasında. Şu anda genomumuz değişiyor ve herkesin içinde garip bir inflamasyon var beyinlerinde. Hatta ben sana buna herkesin beyinleri iltihaplı dedim. Ben bu kadar diyebiliyorum. Çünkü benim aldığım bilim iltihap diyecek düzeyde. Ben bunun nörondaki bir şeyini bilmiyorum. Yani bana biri geldi dese ki Oytun nöronun membranı titreşim değişti dese ederim. Bilmiyorum, ölçmedim. Ya da Oytun işte senin beyin hücrendeki şu komponentin akışkanlığı değişti dese bunu da bilmiyorum. Millet çok görmüyor bunları. Şimdi bu adam çok doğru şeyler söylüyor. 2 tane kısır bir şey öğrenmiş burada. Yani ne bu? Ne bu şey işte sarı kantaronun bilmem nesi. Ya bunlar yani o kadar boş işler ki bunlar. Ya bunlar çok ilkel ve çok geri şeyler. Öyle değil bu dünya. Dünya çok daha derin, çok daha farklı bir ilim var. Bak burada Allah'ın bir ilmi var. Bu çözülecek bir ilim değil. Tamam mı? Yaşayarak biz sadece öğrenecek. aynen yaşayarak öğrenebiliriz ve şunu diyeceğiz bu. Biz bu kadarını anladık. Bilmiyoruz yani bir şeyler geldik geçtik buradan. Varmış bir şeyler diyebileceğim. Onun için bu dünya öyle boş bir yer değil. Çok farklı bir alem. Bu alem çok devam edecek milyarlarca yıl. Ve bu kayıtları izleyenler bize bir gün gülecek. Belki de etmeyecek. Bir döngü kapanacak, başka bir döngü başka bir boyutta devam edecek. Belki de çok ciddi bir savaşa hazırlık yapıyorlar. Bu boyutta, Üçüncü Dünya Savaşı. hayır, bu boyuttan olmayan bir savaşa. Bir istilaya. Bilemeyiz. Belki de o yüzden çok acele ediyorlar ki bir an önce insanlığı kontrol etme amaçlı tek düğmeye bastığımızda herkes asker halinde bir yerden yönetebilip bilmiyorum. Doğru mu anladık? Böyle bir Yani şey başka bilmiyorum. bir Teori yaşam üretiyorum. formunun Çünkü dünyaya gelmesine karşı mı insanları başka konuşturmaya yaşam formları çalışıyorlar? var. Boyutlar arası gelen gidenler var. Kutupların ardında dediğim o döngü ekosistemlerle yaşayan varlıklar var. Biz mi bozduk, onlar mı bozdular? Biz mi evrensel galaktik anlaşmayı bozduk, onlar mı bozdu bilmiyorum. Ama bana kalıyor teoriksel olarak, fikrim olarak şunu diye söyleyebilirim. Çünkü bu kadar kötülük, bu kadar savaş, bu kadar şey, ya bu kadar kötü olamaz insanlık ya. Bak ben harbiden insanlığa bunu yakıştıramıyorum diye. Bazen diyorum ki bir insan, ya dün daha yaşadığımız işte olay. Bak kız masum bebek çocuğa. 2 yaşındaki. Sonrasında 2 yaşındaki çocuğa. Ki bunlar bildiklerimiz, duyduklarımız. Daha bilmediklerimiz, duymadıklarımız ne manyak şeyler oluyor. Ve ben diyorum ki ya arkadaş insan doğası olarak evet kötülüğü de bilir. Yaşar, eylemsel olarak eyleme döker ama bu kadar olamaz ya. Bu kadar niye kötüyüz biz? Neden bir şeylerin bir an önce bir çatı altında toplanıp o çatı altından yönetme mekanizmasına geçilip eylemselden sonrasında oluşacak olan olağanüstü durumlara karşı savunma mekanizması mı haline getirecekler bizi bilmiyorum. Asker mi yetiştiriyorlar bizi? Asker haline mutlak değiştirip de çiple sürekli çip takma meseleleri mesela. Çiple daha farklı bir evreye mi geçit yapmamızı istiyorlar bilmiyorum. Anladın mı? Yani o kadar ucu açık ki. Ama şöyle bir şey de var. Reagan'ın bir lafı vardı. Reagan diyordu ki Ama bir Donald şeye Reagan hazırlanıyoruz anladın mı? Bir şeye şu lafı hazırlanıyoruz söyledi. abi. Dünyanın ortak bir düşman karşısında toplanması gerekiyor. Bu Dünya dışından Dünya gelecek dışı tehlikeye karşı tehlike örgütlenmesi olabilir. lazım. ve çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bir film var hatırlıyor musunuz? Dünya dışında istilacılar geliyordu ama birden hasta olup ölmeye başlıyorlardı. Bizi ne kurtarıyordu biliyor musun? Dünyadaki mikroplar ve yapılan çalışmalara göre dünya dışı varlıklar gelirse bizi kurtaracak mikrop toksoplazma, kedilerden bulaşan. Kediler bizim kurtuluşumuz olabilirler. Bak bu lafımı unutma. Yani Asıl- kediler başka bir şey olabilir. Asıl köpeklere sahip çıkmamız gerekiyordu. Neden? Ne var köpeklerde? Köpeklerin bilinmeyen bir özelliği vardır. Asıl var olma sebepleri ondandır. Koruyucu bir kalkandırlar. Kime karşı? Enerjisel frekansları kötülüğe karşı, olumsuzluğa karşı, negatife karşı çok ciddi bir yapılanma içerisindedir. Frekansal, enerjisel olarak. Ve ne yazık ki hayvanlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Böyle Bu bir kedi sıkıntı köpek var. olayına daha dikkat etmek. Burada O dengeyi yüzden bulmamız lazım. hayvansal dengeyi de fazla kurcalamamak lazım. Tabii. Çünkü bugün geçen Dubai'nin başına gelen olay. Yani müdahale etmeye çalışırsan yukarıya öyle anladın mı? Lavabonun üstüne kadar su dolu evin içinde. Öyle bir selle
şu anda. Suudi Arabistan'a bak mesela. İklimi değiştirmeye çalışıyorlar. İnanılmaz yeşertecekler. Bak şok olacaksın. Suudi Arabistan çöllerine inanamayacaksın. Peki Ne hale gelecekler? kaç sene kaldı sence her şey? Her şey 5 ila 15 yıl içerisinde her şey tam anlamıyla değişecek. Yani bu fenomen kabul edilen 2030 yılına kadar bir şekilde 2030'a kadar zaten hızlandırılacak. her şeyi böyle artık kabullenmiş bir topluluk halinde olacağız. 2030'dan sonra da esas yeni bir döngü başlayacak. O döngüde de inancına sahip çıkan, frekansını yüksek tutan, bağışıklığını yüksek tutan, akıllı olan, aklıyla hareket eden, saçma sapan insanlara zaman harcamayanlar, özellikle sosyal medyada tepenize çıkardığınız gereksiz insanlara harcadığınız zamanlar, onlar hayatlarının bağrında şiir gibi bir hayat yaşarlarken siz de ancak o şiiri okursunuz uzaktan. Ve hiçbir zaman özünüze, benliğinize dönemeyeceksiniz. Bunları olumlu bir şekilde şekillendirebilip de düzgün bir şekilde olacak olana, bakın olacak olanın ötesinde yani bir şey değişiyorsa çok büyük bir insani olan şeylerden bahsetmiyorum bu arada. Rahmani olan olaydan bahsediyorum. Eğer ki o döngüde bir imzalar atılmışsa ve anlaşmalar yapılmışsa evrensel anlaşmalardan bahsediyorum. Dünyada yaşayanlardan bahsetmiyorum. Onun sonucunda önüne geçme ihtimali sıfır. Tamam mı? Bakın bunu hiç boşuna yok onların kötü planları varsa bizim darlığımız var. Allah ya geç o işleri. Allah bizim öyle saçma salak işlerimizle uğraşmıyor ki. Öyle bir dünya yok. Biz bozduk, biz düzelteceğiz. Ama düzeltirken de dediğim gibi her ruh bilinçli ve amaç doğrultusunda gelmiyor bu dünyaya. Anladın mı? %70'i, %80'i sosyal medyadaki, Instagram'daki bot hesap gibi. Bildiğim bot hesap ya. Amaçsız, ruhsuz. O yüzden anlatamıyorsun. O yüzden sevgi yok içinde. O yüzden küçücük bir çocuğa tecavüz edebiliyor, istismar edebiliyor. O yüzden bir hayvana başını ezip öldürebiliyor, anladın mı? Bot hesap. Amacı yok, ruhu yok. Anlatamazsın buna dünyayı. Anlatamazsın kardeşliği. Anlatamazsın o gücü. Anlatamazsın o ilahi durumları. Anlatamazsın evreni, çoklu evren yasalarını, matematiği, kuantumu, bilimi, fiziği anlatamazsın. O yüzden bu arkadaşlara artık zaman harcayacak zaman kalmadı. Ben de bıraktım. Artık ilgilenmiyorum. Tek ilgi alakam, noktam ve zamanım kesinlikle ve kesinlikle önce ailem, sonra sevenlerim, sonra anlattıklarımdan hayatlarına bir nebze olsun, küçücük bile olsun fayda sağlayan insanlar. Amacım buydu. O yüzden konserlerimi bıraktım. O yüzden konfor alanımı bıraktım. O yüzden kendimi bıraktım. Bir şeyler anlatmaya da cebelleşiyorum. Çünkü zaman geldi ve döngü başladı. Ve o döngüyü yaşayan, gören, hisseden sanrılarıyla, öngörüleriyle gaybı tabii ki de Allah bilir. Ben gaybı biliyorum diye hiçbir zaman söylemedim size. Böyle saçma sapan yorumlar da yazıyorlar. Gaybı Allah bilir. Sen kendin sen de lan. Arkadaş öngörü canım kurban olayım size. Öngörü. O hissiyatsal durumlar. Çünkü aynı her şey yani sizin 10 yıl sonra yaşayacağınız döngü de şu anda aynı anda çoklu evrende farklı bir boyutta yaşanılıyor. Anladın mı? Yaşanılıyor her şey şu anda. Buradaki yaptığın her şey orayı anında değiştiriyor. Lütfen hazır olmadığımız sürece bu işin derinine girmeyelim zaten. Girenlere de tavsiyem şu: sakin olun, sakin olun, sabırlı olun. Çok zorluk çekeceksiniz. Yani perişan olacaksınız. Son bir şey söyleyeyim. Ama lütfen bazı şeyleri algılamaktan ve araştırmaktan ve okumaktan, yani dinlemekten özellikle vazgeçmeyin ama her şeyi bilin, her şeyi dinleyin. Unutmayın, şifa dozdadır İbnül Arabi'nin dediği gibi. Dozunu siz ayarlayın ve ruhunuza, bedeninize, hayatınıza, ailenize, artık neyse, ne iyi geliyorsa, hangi ilim, hangi bilgi size faydalıysa sadece onu alın ve gerisine karışmayın. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bir şey diyecektim. Bak, bütün gebeliklerin 1/3 tuvalette sonuçlanır. Düşer. Biz o %60'lık şanslı kısmız. Ben de az daha düşüyordum. Düşer. İçine istekmiş. Neden ben evren düşürür biliyor musun? Anlatmıştın, evet. Evren şundan düşürür. Hep çeşitlilik ister. Hep esasında bir kumar oynar. Ve der ki çok üreteyim, aralarında iyiler de çıksın. Kötü ürünler kaybolsun. Onun için düşünün, 2/3'ünüz hayattasınız döllenmeden sonra. Ya da %50'miz hayattayız. Aramızda birçok özel insan var mı? Hayır, yok.
özel insanlar çok azdır. Toplumun sadece 10 binde ila 100 binde biri özeldir. Farklıdır, gariptir, delidir, velidir. Bunlar ara basamaklardır. Buna herkese nasip olmaz. Bunları anlayacağım, ben neden böyle, aynı şekilde söylüyorum. Ben böyle değilim diye Nuh'a gibi yaptıkları, ben bilmem ona. Bilme. Onun için bana da bilme. Umurumda değil benim. O yüzden artık belli bir altyapı bak bu bir altyapı bilinçaltı adlı kodlama tekniğidir. Baktığın zaman aslında bilinçaltı kodlamasıyla milyonlarca insana hitap etmiş bulunuyorum bu yaptığım eylemlerde. Bundaki amaç şu: daha ötesini, daha fazlasını eğer ki istiyorsan, merak ediyorsan gel. Etmiyorsan, bu sana zulüm edecekse dinleme kardeşim. Zulmetme kendine. Bozma düşüncelerini. Bozma hayatını. Bozma inandığın doğruları. Şarkı sözü yazdım bana. Anladın mı? Bozma inandığın doğruları. Çünkü bunun çok daha ötesi var diyorsun. Görmek isteyene. Görmek istemeyene hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Görmek isteyene sonsuzluk bir ilim, bir evren var, yaratılış var. Görmek istemeyene de dört duvar arasında saçma salak bir hayat var. Oradan ibaret, ötesi yok. Anladın mı? O kadar. Kapanış sözlerini senden alalım. Profesör Doktor Orçun Erbaş. Bence çok güzel kapattı. A'nın pokunun üstüne pok olmuş. Estağfurullah. Çok güzel kapattı bence. Agam. Hadi yayınla. Yayınla bence bu. Güzel. Çok teşekkür ederim ikinize Rica de. ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.